Herkese merhaba. Bu hafta oyun incelemesi yapmayı düşünürken elimde arşivimde birkaç tane böyle animelerle ilgili oyun var diye düşünürken neler yapabilirim dedim ve 2019'da yanılmıyorsam bir önceki nesile çıkmış Jump Force oyununu seçtim. Jump Force Shonen Jump dediğimiz yani haftalık manga dergisi ya da aylık manga dergisi olan ve popüler shonenlerin yayınlandığı bir dergi. İşte bunun içinde Dragon Ball var, One Piece var, Naruto var, işte geçmişte Bleach vesaire falan. Şu an herhalde My Hero Academy falan yayınlanıyor. Bu karakterlerin olduğu, hepsinin yer aldığı bir dövüş oyunu. İsterseniz çok zaman kaybetmeden inceleme videomuza geçelim. Gördüğünüz üzere Goku, Luffy ve Naruto'yu görüyoruz. Bandai Namco'nun bir ürünü. Unreal Engine motoruyla yapılmış. Bu oyun dediğim gibi PlayStation 4'e çıkmıştı. Ama tabii ki PlayStation 5'te de erişebiliyoruz. Geriye uyumluluk olduğu için. Bir açılış jeneriği var. Bu Dragon Ball'daki araçlardan birisi muhtemelen. Görsellik benim çok hoşuma gitmişti. Yani 3 boyutu anime çizimleriyle birleştirerek gayet güzel bir atmosfer yaratılmış. Geçiyorum burayı hemen. Ana menümüz bu. Oyun 2019 yılında çıkmıştı. Yani 5 yıl neredeyse geride kaldı. İndirilebilir içerikleri kontrol ediyor. Evet, burada kendi karakterimizi de yapabiliyoruz şey dışında. Oyunun içinde bulunan bildiğimiz karakterler dışında. İşte Masamune diye bir karakter yapmışım. Level 23 olmuş. Bu arada sağlık ve atak bilgilerini görüyoruz. Abilities yeteneklerde diğer karakterlerin yeteneklerini ekleyebiliyoruz veya daha farklı yetenekler de olabiliyor. Yuna ile devam edelim. Yükleme ekranı biraz uzun sürüyor. PlayStation 5 olmasına rağmen yani SSD kullanmasına rağmen. Ama muhtemelen PlayStation 4'te bu ekran daha uzun sürüyordur. Evet. Oyun içindeki FPS maalesef çok kötü. Yani oyunun sistem özelliklerine girdiğimde PlayStation 5'e özel bir düzenleme getirilmemiş anladığım kadarıyla. Yani PlayStation 4'te nasılsa PlayStation 5'te de aynı şekilde. Yani bu oyunu PlayStation 5'te oynamanın size bir avantajı maalesef yok. Ben offline battle'a gelip biraz şeyleri göstermek istiyorum, oyun mantığını. İşte burada training bölümü var. İsterseniz oradan görelim. Evet. Şöyle bir başa gelmek diye bir şey var mı? Var. Kendi yarattığımız karakterle oynayabiliyoruz. Onun dışında işte Dragon Ball'dan Son Goku, Vegeta, Trunks, Frieza, Piccolo, Cell, Perfect Form'u, One Piece'ten Monkey D. Luffy, Rorano Zoro, Sanji, Marshall the Touch, Boa Hancock, Sabo, Naruto karakterlerine geçiyoruz. Naruto Uzumaki bu Shippuden'deki hali. Yine Uchiha'nın, Sasuke'nin Shippuden hali. Kaguya var. Gaara var. Shippuden versiyon. Yine Kakashi, Hatake. Boruto eklenmiş. Saint Seiya'dan Pegasus var. Dragon Shiryu var. Ryo Sayaba. Bu hangi animeydi tam hatırlamıyorum. City Hunter olabilir. Hokuto no Ken'den Kenshiro var. Bu benim çok sevdiğim karakterlerden birisidir. Ichigo Kurosaki, Bleach karakterlerine geçtik. Abarai Renji, Aizen Sasuke, Rukia Kuchiki, Gon Freckles, Kurapika, Misako, Jotaro Kujo, Jojo Bizarre'den Dio, Yusuke Urameshi, Yu Yu Hakusho karakterleri yanlış hatırlamıyorsam. Toguro. Evet, Rurouni Kenshin'den Himura Kenshin var.
Makoto Shisho var. Yugi Muto var Yu-Gi-Oh'tan. Bu My Hero Academy'den herhalde takip ettiğim bir anime değil. Yanılıyor olabilirim. Yanılıyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz. Dai. Bu daha çok Dragon Quest karakterine benziyor. Seto Kaiba. Yu-Gi-Oh'tan yine. Biscuit Gregor. Bu da hakim olduğum bir karakter değil. All Might. Bu da herhalde Kahramanlık Akademisi'nden. Majin Buu Dragon Ball'dan. Bu arada bu karakterlerin bazıları sonradan eklenti olarak geldi. Ama sanırım ücretsiz satın alabiliyorduk. Ücretsiz aldığımı hatırlıyorum. Yine Toshiro Hitsugaya var Bleach'ten. Madara var Naruto'dan. Grimmjow Jaggerjack yine Bleach'ten. One Piece'ten bir şeyler var. Yani inanılmaz fazla karakter seçeneği var Hiei. Yoruichi eklenmiş Bleach'ten. Galena. Prometheus. Yani seçilebilir, oynanabilir karakterler bunlar. Şöyle hemen göz atmak için Kenshiro'yu aldım birinci. İkinci Kenshin'i aldım. Üçüncüyü de hep katanalı karakter almayalım değil mi? Hadi Ruffy'yi alalım. Random seçiyor mu? Aynen random. Bu da random olsun. Atmosfer. Evet, karşımıza Boruto, Piccolo ve Majin Buu geldi. Aslında standart bir dövüş oyunu. Sadece karakterlerimiz Jump karakterleri. Omoe wa mo shindeiru dese daha güzel olurmuş. Dediğim gibi oyun FPS olarak bana nedense çok kötü geldiği için açıkçası oyunda çok vakit geçirmedim. Yani PlayStation 4 için evet belki zorlayıcı bir şeydir ama bu oyunu PlayStation 5 için optimize etmeleri gerekiyordu. Daha hızlı bir FPS için. Değişik kombolar var. Left 2 ile diğer karakteri yardıma çağırabiliyoruz. Burada bir fokus olma durumu var. Ona göre özel karaktere özgü teknikleri kullanabiliyoruz. İşte mesela Kenshiro'nun özel tekniklerinden birisi. İşte Heaven Split, Life or Death var. Awakening B. Ama en bilinen taktiği bu. Diğer karaktere oyun esasında geçişin bir yöntemi vardı ama yok yani diğer karaktere geçiş herhangi bir tuşla bunu sanırım bir şekilde yaptık. İşte Kenshin genelde katanayla Hiten Mitsurugi tekniğiyle direkt dalıyor. İşte mesela Kenshin'in neyi var? Nine-Headed Dragon Flash. Dragon Cry Flash. Oyunun hikaye tarafında dediğim gibi çok bir olay yok. Daha çok sizin kendi yarattığınız karakter üzerinden gidiyor. Dediğim gibi kendi karakterinize de özellik atayabiliyorsunuz.
Ne alalım? Pegasus'u alalım. Random. Biraz Naruto'daki Tsunade'ye benzetmeye çalıştım. Ama Dragon Ball'daki radar gözlüğü var. Aksesuar olarak. Bu aksesuarlar da oyun içinde belirli puanlar toplanınca işte kostümler, kıyafetler alınabiliyor. Aslında biraz şeye benziyor. Dragon Ball Xenoverse oyunlarını da andırıyor. Mesela bu karaktere atadığım yetenekler. Dediğim gibi biraz Tsunade tarzı bir karakter yaratmaya çalışmıştım. O yüzden genelde böyle tekme yumruk falan. Bu can veriyor herhalde. Evet. Bu şekilde tekniklerimiz mevcuttur. İşte Yoruichi'yi çağırdım. Bir şeyler oldu. Heh. Yoruichi'ye geçtim. Yoruichi Bleach'teki en hızlı karakterlerden birisidir. Buradaki kıyafeti bayağı seksiymiş bu arada. Pegasus'u getirmeye çalışıyorum. Seçilebilir, oynanabilir karakter olarak ama geldi. Saint Seiya Türkiye'de çok popüler olan bir anime değil. Ben ilk defa Mangas diye bir kanal vardı. Hotbird'de çıkan Fransızca. LSÖ bilmem ne Zodiac diye yayınlanan bir animeydi. O zaman tanımıştım ilk daha 19-20 yaşlarında. Yine mitoloji ve burçlara, astrolojiye dayanan karakterleri var. Oyun görsel efektler olarak, dediğim gibi atmosfer olarak, 3 boyut olarak muazzam, mükemmel bir oyun. Ama dediğim gibi FPS olayı çok berbat. İnsanın da daha böyle atak bir şey bekliyor. İşte mesela bu kayaların kırılması, mekanın darma duman olması. Bunlar önemli detaylar. Yani özetle bu şekilde bir anime karakterlerinin bulunduğu ve kapışabildiği bir oyun. Özellikle arkadaşınızla birlikte falan oynayabileceğiniz oyunlardan birisi. Ama dediğim gibi sisteminin üzerine kurulduğu için, benzediği için Dragon Ball Xenoverse oynayanlar bilirler. Aynı şekilde öyle bir atmosfer var şurada genel bir durumda. İşte burada görevler var. Mesela başka bir oyuncu karşımıza çıktı. Onlarla online battle kısmına gelip kapışabiliyorsunuz, eşleşebiliyorsunuz ve puanlar kazanabiliyorsunuz. Offline battle'da dediğim gibi kendinizi denemek için ya da böyle oynamak için 2 kişilik oynayabilen bir oyun, aynı zamanda ikinci bir DualSense'iniz varsa arkadaşınızla oynayabilirsiniz. İşte mesela görevlere geldim. Burada free mission, extra mission, key mission'lar falan var. Mesela free mission demişim. Easy diyelim. Mesela tamamlamadığım görevler de var. Yeniler var. Random yine aslında sizi başka karakterlerle falan karşılaştırıyor. İşte şuna girelim mesela. Denemek ister misiniz diyor. Deneyelim bir.
görelim. Değişik bir şey yapalım bu sefer. Ichigo'yu alalım. Naruto'yu alalım. Luffy'yi alalım. Bu sefer training modu olmadığı için o da bana saldıracak şimdi. Hata kesti mesela. Getsuga Tensho. Naruto'ya geçtik. Rasengan'ı patlattık mesela. Büyük ihtimal 9 kuyrukluya falan da geçiş şeyi vardı. Evet, ağzımıza sıçtı. Kurama. Kyuubi. İşte transform oldu Naruto. Sanırım atakları artık daha hızlı. Yani gerçekten görsel efekti çok güzel çalışmışlar ama optimizasyonda maalesef sınıfta kalıyor. Yani bir süre sonra aslında tekrara düşüyor. Sadece kendi yarattığınız karakterle farklı şeyler aslında üretebiliyorsunuz. Orada ona da Naruto geldi. Rakip kazandı. Özetle bu şekilde. Güzel vakit geçirmek için dediğim gibi oynanabilir bir oyun ama bir süre sonra tekrara düştüğü için sıkılacağınızdan eminim. Açıkçası ben çok sıkıldım. Mesela eskiden PlayStation 2'de Bleach Blade Better serisi vardı. Onu oynarken arkadaşlarımızla biz inanılmaz keyif alırdık. Aynı şekilde Naruto oyunları. Özellikle kendi arkadaş ortamınızda oynadığınızda güzel oyunlar. Ama onun dışında cidden bir süre sonra sıkılmanıza neden olabilen oyunlar. Tek başına gerçekten çekilmiyor. Her ne kadar online imkanı sunsa da bir süre sonra sıkabiliyor. Yine de bence arşivinizde olması gereken oyunlardan birisi eğer anime seviyorsanız. İnanılmaz karakter skalası var. İstediğiniz kadar çok seçenek var. Yani illaki sevdiğiniz bir karakter mutlaka vardır. Dediğim gibi ben mesela popüler shonenleri eskisi kadar çok sevmiyorum. Ama mesela Kenshiro benim eskiden beri çok sevdiğim karakterlerden birisi. Yeni mesela Hokuto no Ken serisi çıkacak. Onu izleyeceğim muhtemelen. İşte mesela Naruto Shippuden'i seviyorum. Onlarla hala oynayabilirim. Ama Boruto'yu hiç izlemedim ve izlemeyi düşünmediğim için mesela Boruto karakterinin olması benim için çok bir anlam ifade etmiyor. İşte Saint Seiya karakterlerinin olması gayet güzel. Yani Rurouni Kenshin hala sevdiğim bir anime ki özellikle tekrar yeniden yapıldı remake olarak. O yüzden hala güncelliğini koruyor diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar.
Bu haftaki oyunumuz bu olsun ve bu şekilde tamamlamış olalım. Haftaya aklımda aslında PSP'ye çıkan Final Fantasy 7, daha doğrusu Crisis Core Final Fantasy 7'nin tekrar remake edilmiş hali var. Oyunla ilgili fikirlerimi, görüşlerimi falan belirtmek istiyorum. Çünkü zaten kanalda Final Fantasy sık sık denk gelebileceğiniz oyunlardan birisi ki 2-3 yıl önce remake çıkar çıkmaz tamamen oynayıp yayınlamıştım. Yani demosunu oynamıştım ve sonra oyun çıkar çıkmaz tamamını oynamıştım. Yine Rebirth'te de aynısını yapmayı düşünüyorum. Yani Şubat ayının sonunda çıkacak. Umarım onu da inceleme şansımız ve detaylıca oynanış videolarını kanalda bulabileceksiniz. Yani ondan önce de bir Crisis Core yaparak aslında geçmişe gidebiliriz. Ama tamamını yayınlamak gibi bir niyetim yok. Sadece biraz hikayeden bahsedip oyunun oynanış mekaniklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü açıkçası PSP'ye çıkmış bir oyun olduğu için yapılan remake de açıkçası Final Fantasy 7 Remake gibi çok ustalıkla çalışılmamış, detaylı çalışılmamış. Yani fan-made, fanlara hitap eden bir oyun olmuş. Tabii ki ben Final Fantasy 7 hikayesini çok sevdiğim için PSP'de de Crisis Core'u oynama şansı bulamamıştım. Yani daha sonra emülatörlerle falan oynamıştım. Açıkçası tekrar bir oynama şansı bulduğum için satın aldım. Onun da bir incelemesini belki haftaya yapmış oluruz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İçeriklerinin devam etmesi için, sürmesi için abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.